Hola. Cuban socialist. Turkey nice people. Carefree. Buraya geldiğimden beri Küba bayrağını her görüşümde heyecanlanıyorum ya. Hala inanamıyorum, biliyor musunuz? Diyorum ki oğlum Küba'dasın artık ya. Geldin işte, buradasın. Gez artık, gez, gör, eğlen, öğren, paylaş. Ama hala inanamıyorum ya. Çünkü hatırlıyorum yani, Küba böyle uzaklarda bir yerde, ulaşılmaz bir hayal gibiydi benim için. Ama artık buradayım. Gezip, görüp, deneyimleyip sizlerle paylaşma şansına sahibim. Çok heyecanlıyım var ya, aşırı heyecanlıyım ya. Dün yorgunluktan böyle ölü gibiydim. Bu kadar heyecan yoktu yani. Dün sadece uyku ihtiyacı vardı ama uyandığımdan beri böyle tamam dedim, artık gezip görmeye başlayabilirim, deneyimlemeye başlayabilirim. Herkese selamlar bu arada dostlar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Gördüğünüz gibi ben heyecanlıyım, mutluyum çünkü yani dünya üzerinde gezip görmek istediğim, deneyimlemek istediğim, öğrenmek istediğim nadir ülkelerden bir tanesi Küba. Farklı bulduğum bir ülke çünkü geçmişte yaşanan olaylardan dolayı. Burayla ilgili yazılar okudum, belgeseller izledim zamanında. Hep böyle uzakta köşede duran bir hayaldi benim için. Artık Küba'yı deneyimlemeye başlayabiliriz dostlar. Bugün Küba'daki böyle dolu dolu geçireceğim ilk gün olacak. Başkent Havana'dayım şu an. Burası Küba'nın en büyük şehri ve başkenti. Bugün Havana sokaklarında dolaşacağız. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Vallahi çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Binalar bayağı eski ya. Yani sanki böyle üfleseniz yıkılacakmış gibi ama şu an şehrin merkezindeyiz, böyle en kalabalık, en cafcaflı bölgesindeyiz. İnsanlar bu eski binalarda yaşıyorlar dostlar. Şimdi bir önceki videoda uzun detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Küba vizesiyle ilgili, buraya gelişle ilgili ve havaalanından merkeze ulaşımla ilgili. Bu üçü önemli. Yani buraya gelmek istiyorsanız bunları oldukça dikkate almanız gerekiyor. Şimdi kısaca tekrardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Küba vizesinden bahsedeyim. Küba turist kartı veriyor buraya gelecek olanlara. Sizin pasaportunuzda hiçbir şekilde mühür vurmuyor. Turist kartını nasıl alıyorsunuz? Küba konsolosluğuna gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben Küba'ya gitmek istiyorum. Onların sorduğu sadece şu: uçak biletini al, gel. Uçak biletinizi alıyorsunuz. Daha sonrasında da size turist kartınızı hazırlayıp veriyorlar. Ücreti de 22 dolar gibi bir şey olması lazım dolara çevirdiğim zaman. 30 günlük bir turist kartınız oluyor. Küba'ya o turist kartıyla geliyorsunuz. O turist kartını sakın kaybetmeyin. Hem girişte ona mühür vuruyorlar, giriş tarihiniz yazıyor, kontrol ediyorlar. Hem de çıkarken kontrol ediyorlarmış. O yüzden sakın onu kaybetmeyin. Şimdi vizenizi aldınız, elinizde uçak bileti var. Bir tek Küba'ya geliş kalıyor. Atladınız, Küba'ya geldiniz. Havaalanından da sorunsuz bir şekilde çıktınız. Sizi bir sürü taksi karşılayacak dostlar. Fiyatlar akıl almaz derecede. Yani havaalanı ile merkez arası 20 kilometre. Fiyatlar uçuk vaziyette. Bunun sebebi de bu insanlar bir tek turistten para kazanıyorlar. 30 dolar, 35 dolar, 25 euro, 30 euro uçuyor fiyatlar. Sakın ilk gördüğünüz taksiye binmiyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. 15 euro ya da 15 dolara kadar düşürebilirsiniz. Ben düşürdüm dostlar, siz de yapabilirsiniz. Asla ama asla pazarlıksız taksiye binmiyorsunuz. Kalacağınız hostelin ya da yerin adresinize bir yere yazın. Şoföre verin, o sizi oraya kadar götürecektir. Daha sonrasında artık kendinizi merkeze atabilirsiniz. Sokaklarda dolaşmaya, eğlenmeye, Küba'nın keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. This is for city tour? Yeah. So how much for 1 hour? 1 hour, 30 euro, 30 dollars. 30 euro, 30 dollar for 1 hour. 1 hour, 8 kilometers. You show around the city? Yeah. Okay. Thank you so much. So nice to meet you. Nice to meet you too. Dostlar bu tarz eski arabalarla şehri gezebilirsiniz. Abinin dediği işte 30 dolar saatlik.
Pazarlık yapın ama muhakkak pazarlık yapın. Böyle bir sürü araba göreceksiniz. Yani havaalanından çıktınız, havaalanından itibaren görmeye başlıyorsunuz. Birçoğu da taksi vesaire. Zaten burada herkes, arabası olan herkes taksi, öyle söyleyeyim size. Ama muhakkak pazarlık yapın eğer bu arabalara binmek istiyorsanız. Şimdi Havana'nın ana caddesine geldik. Havana'daki en meşhur cadde burasıymış. Benim kaldığım yerde buraya çok yakın zaten. Dedim şöyle bir yürüyeyim, size buraları göstereyim. Cuban people is very nice people, open people, very friendly. Yes, very friendly. I like Turkey. Ah, you love I Turkey? like Turkey. Good, thank you so People, much. Turkey is good people. ¿Cómo te llama? Roberto, Roberto, Burak. Buray, Mucho gusto. corazón. First time in Cuba. First time in Cuba, sí. I like Cuba. Of, I love Cuba. See, You like it's people beautiful. Cuba? You like people Cuba? Of course. Yeah? You guys so friendly. So Yeah, yeah. friendly. You're very welcome to Turkey me. socialist, Ah, no, no. no socialist. Some, poquito. Cuba, Poquito. Cuban socialist. Cuba socialist. Yeah, people, Cuban allied socialist. You love Revolution. Ah, you love revolution. Che Revolution. Guevara, Fidel Castro. Follow me, look. Bugün hava birazcık rüzgarlı ama yine de çok sıcak bir hava var burada. Özellikle nem oranı çok yüksek dostlar. Bundan önce Peru'da seyahat ediyordum. Ant dağlarındaydık, yüksekteydik. Bayağı üşümüştüm orada yani. 2 aylık bir süre boyunca bayağı bir üşümüştüm. Şimdi Karayiplere çıktık. Küba, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi. Yani sıcak hava şimdilik güzel ama birkaç gün sonra artık bu da yormaya başlar. Çünkü hakikaten geldiğimde fark ettim, nem oranı çok yüksek. Nefes almakta falan zorlanıyor bazen insan. Ama iyi. Şimdilik güzel yani, o kadar üşüdükten sonra bu hava hakikaten iyi gitti. Dediğim gibi Küba bir ada ülkesi, Karayipler'de bulunuyor. 12 milyon nüfusu var. Yaklaşık 12 milyon nüfusu var. Ya haritadan bakınca küçük gibi gözüküyor, tamam mı, ama bir ucundan diğer ucuna böyle haritada bir konum aldım. Ne kadar acaba, kaç kilometre diye. 1312 kilometre gösteriyor. Yani ben daha küçüktür, daha hızlı ulaşım sağlanır diye tahmin ediyordum ama yok. Yani bir uçtan bir uca gitmek istiyorsanız araçta bir gün falan sürüyor. Bir de böyle bir sürü şey göreceksiniz. Bak hazır böyle öğlen vakti görmüşken göstereyim. Bir sürü kalabalık göreceksiniz. Bunlar hep sıra. İnternette araştırıyordum Küba'yı. Hep şey yazıyor. Küba'ya gelirseniz birazcık sabırlı olmanız lazım. Restorana mı gittin? Kafeye mi gittin? Bir yere mi gittin? Alışveriş mi yapacaksın? Sıra beklemek zorundasınız. Yani Küba eşittir sıra yazmıştı hatta birisi. Yani birazcık sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız sanırım burada. Buenas tardes. Uno pizza queso por favor. Una. Gracias. Dostlar kendime şöyle bir dilim pizza aldım. Size şimdi fiyatları göstermek istiyorum. Burada 1 dolar 100 peso. Ben şu en üstteki pizzadan aldım. Peynirli pizza 60 Küba pesosu ediyor. O da 60 cent. Yani 100'e bölünce 60 cent. Aşağıda çift peynirli pizza var. 85 cent. Ne bileyim jambonlu var 90 cent. Aşağıda soğanlı pizza var 85 cent. Yukarıda böyle içecekler var. Mesela bu 150 peso. O da 1,5 dolar ediyor. Red Bull 200 peso 2 dolar. Burada mesela kola var 1,6 dolar. Burada Fanta var 1,4 dolar. Burada da biralar var. Biralarda 1,8 dolar. Burada Corona var 2,6 dolar. Bu da 1,9 dolar. Şöyle pizza satan dükkanlar var. Bunlardan böyle dilim pizza alıp yiyebilirsiniz. Aldığım pizza da bu şekilde dostlar. Şöyle bir tadına bakalım hemen. Evet, sadece peynirli yağlı bir pizza. Fena değil, güzel. Şöyle bir tane daha süreyim de size. Buranın paralarını göstermek istiyorum. Dostlar bu elimdeki en büyük para 1000 peso 10 dolar yapıyor. Direkt 100'e bölebilirsiniz. Bu 500 peso 5 dolar yapıyor. Şu elimdeki 100 peso 1 dolar yapıyor. Bakayım daha ufak da vardı ya. Şu 50 peso 50 cent. Şöyle 20 peso. Bu da 20 cent. Paralar bu şekilde dostlar. Size bir önerim var. Burada asla ofislerde, exchange ofislerde, resmi yerlerde bozdurmayın. Çünkü resmi kurdan bozacaktır. O da 1 dolara 25 Küba pesosu veriyor. Küba'nın para birimi peso bu arada. Ama sokakta bozdurursanız, yani black market dedikleri yerlerde bozdurursanız, ki zaten siz sokakta 2-3 dakika yürüyün, herkes şeyi soracak. Cambio yani döviz bozacak mısın gibisinden soru soracak. Fiyat sorun. Pazarlık yapın onlarla da. Yani mesela 1 euroyu 100'e bozan da var, 90'a bozan da var.
110'a bozan da var. Ben 110 buldum şansıma, 110'dan bozdum. Ya da 1 doları 90'a bozan da var, 100'e bozan da var. 100'den aşağı bozdurmamaya çalışın ama. 110, mesela 1 euro 110 civarında bulursanız iyi gibi duruyor. İyi bence yani, bozdurun. Ya da 1 doları 100'e bozdurabiliyorsanız bozdurun. Ama kesinlikle resmi ofislerde bozdurmayın. Onlar resmi kurdan bozacaktır. Çok daha az para verecektir size. Böyle bir 100 euro gibi bozdurursanız böyle bir tomar para verecekler elinize. Çok dikkatli olun. Bu arada bütün paranızı bozdurmanızı önermem. Çünkü burada mesela otele, hostele gidiyorsun, euro kabul ediyor. Ya da taksiye biniyorsun, euro, dolar kabul ediyor. Ya da burada kasede partiküler dedikleri bir evler var. İnsanların evine konuk oluyorsun. Ondan da bahsedeceğim. Oraya gidiyorsun, orada da dolar, euro kabul ediyor. Onun dışında restorana gidiyorsun, restoranlar da dolar, euro kabul ediyor. Yani siz dövizle burada alışveriş yapabilirsiniz aslında. Sadece mesela bozdurdun ya diyelim. Genel olarak restoranlarda peso ödüyorlar. Onun dışında otellerde, hostellerde hep dolar, euro ödüyorlarmış gelen turistler. Yani siz yemek yiyecek kadar para bozdurun. Geri kalanını dövizle halletmeye çalışın. Hola, señor. ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. 20 pesos. Uno por favor. Böyle bir meyve suyu satıyor abi de buzlu. Naranja, uva. Naranja por favor. Şöyle portakallı bir şey alalım kendimize. 20 peso. Yani 20 cent. Muchas gracias señor. Şöyle buzlu bir meyve suyu aldım. Portakallı meyve suyu. 20 peso ödüyor. Sokakta böyle içecek de satan var, bir şeyler satan var. Meyve satan çok gördüm sokakta. Orada meyve alabilirsiniz mesela buraya geldiğinizde. Bol bol tropikal meyve yiyebilirsiniz. Şu buzlu şeyler birazcık sakat ama hava sıcak ya. Birazcık canım çekti. Küba'ya geldiğiniz zaman karşılaşacağınız problemlerden bir tanesi de internet mevzusu. Bazı restoranlarda, otellerde, evlerde ve hostellerde internet var ama her yerde olmuyor. Kaldığınız yerde diyelim ki internet yok. Bu şirkete geliyorsunuz bak, Etexa. Telekomünikasyon Etexa şirketi. Buraya geliyorsunuz. Dilerseniz buradan sim kart alabilirsiniz. Dilerseniz burada internete bağlandığınız böyle kazı kazan gibi kartlar var. Üzerlerinde kullanıcı adı ve şifre yazıyor. O kullanıcı adı ve şifreyi belirli internete bağlanabileceğiniz noktalar var. Oralarda Wi-Fi'ye bağlanarak o kullanıcı adı ve şifresiyle internete bağlanabiliyorsunuz. Tabii ki sınırsız mı? Değil. Limitli. 1 saatlik kartlar var, 5 saatlik kartlar var. Ne yazık ki fiyatlarını bilmiyorum. Çünkü kart alma ihtiyacı duymadım. Benim kaldığım hostelde bedava internet vardı. O yüzden kart almadım ama öğrenirsem yazarım. Ve kart aldığım zamanki ihtiyacım olacağını biliyorum. Kart aldığım zaman da tekrardan bir video çeker, size bu durumu anlatırım. Dediğim gibi limitli, kullandıkça bu limitinizden düşüyor. Örneğin 1 saatlik kart aldınız, tamam mı? Herhangi bir internete bağlanabileceğiniz parka gittiniz ve kullanmaya başladınız. 10 dakika kullanıp offline oldunuz, yani çıkış yaptınız. Kalan 50 dakikanızı sonradan kullanabiliyorsunuz. Yani saklıyor onu. Böyle de bir internet sistemi var. Ne yazık ki VPN'le bağlanabiliyorsunuz birçok siteye vesaireye. Her siteye bağlanamıyorsunuz. Küba'ya gelmeden önce birkaç tane VPN indirin, kendinizi garantiye alın. Ne yazık ki burada internet birazcık sıkıntı. Şöyle bir pazar gördüm, hemen bir daldım içeri. Bir bakalım neler varmış. Hediyelik eşyalar vesaireler. Anlayacağınız internet durumu böyle Küba'da. Ve oldukça yavaş, onu söylemeliyim yani. Hala. Şöyle yüzükler varmış. 200 peso diyor. 2 dolar. Buradaki yüzükler 4 dolar. Aa bak şurada taşlı olanlar var. 8 dolar. Sorry. Aa bak pro şeklinde şöyle bir şey yapmışlar. 3,5 dolar. Güzelmiş abi bu. Şöyle sandaletler var bak, 9 dolar bu sandalet. Bu da 9 dolar. Aynen ya, 8 dolar, 9 dolar. 6 dolar var şurada terlik. Başka da buradakiler birazcık daha pahalı. Bunlar topuklu çünkü. Bu 26 dolar bak bunlar. Şu 22 dolar. Şurada 18 dolar var. Şöyle göstereyim. Direkt 100'e bölün ya. Etiketi görüyorsanız ya, direkt 100'e bölün. Sí, yo tengo pie grande.
Şöyle ufak çantalar var bak. 1,5 dolar. Şöyle 2,5 dolar. Sonra böyle cüzdanlar var. Fiyatı 4 dolar, 3 dolar. Hola, ¿cómo está? Bien, a todos se le puede grabar un nombre. Ah, no habla español, lo siento. Personal hay, Habana, Cuba, personal hay. İsim yazıyorlar. Entiendo. Habana, Cuba, Ajá. Maine, for free. For free. Bedava isim yazıyorlarmış bak bunların üzerine. Mesela bu 3 dolar aldınız, üstüne bedava ismini yazıyor. Caolere. Just looking. Okay. Muchas gracias. Şöyle magnet bakıyorum da magnet göremedim ya. Bak şu meşhur arabalardan var. Kaç? 10 dolar. Sonra biraz daha ufakları var. 5 dolar. Şu 6,5 dolar. Evinizde bir köşeye koyabilirsiniz bunlardan. Ne diyor? Bir tanesi 50 sol istiyor. Hola, ¿cómo está? Hola amigo, ¿qué tal? Bak güzelmiş abi bu magnetler. Estos son los precios. Fiyatlar burada bakın. 10 tane alırsanız 4 dolar. 5 tane alırsanız 2 dolar. ¿Habla Gracias. español? Ha? ¿Habla español? No habla español. English? Turco inglés. Okay. Turco inglés. Here you can mix. I can mix. Okay. Magnets, earrings, Everything. cups, and I understand. I understand everything. all with this price. This price. Okay. Okay. You can get one sticker. A sticker. Yeah, just select that you want because it's a gift. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Burada güzel magnetler var ha. Buradan hediye alabilirim bak. Güzelmiş burası. Gracias. Acayip kuyruk oluyordu. Boş görünce dedim bir de ben alayım bakayım güzel mi? Bayağı şekerli. Güzel. Hava sıcak ya güzel gidiyor valla. Geldiğimden beri buradan ne zaman geçsem bir sürü insan bekliyor dedim bunu boş görünce yiyeceğim. Boş görünce alacağım. Hakikaten lezzetliymiş. Turkey, nice people. Şerefe. Şerefe. Turkey, good people. Very, very good people. Şerefe. Telenovela Turquía de vez la mejor en Cuba. Nosotros los cubanos nos gusta la novela Turquía. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Tezgahları görüyor musunuz bak? Bir sürü böyle meyve satan tezgah var sokakta. Bir sürü. Evler çok eski ya. Bayağı eski. Yani otantik görünüyor ama ne yazık ki acı bir gerçeği de var yani insanlar bu evlerde yaşamak zorundalar. Acaba kaç yıllık? 50-60 yıllık vardır herhalde bu evler ya. Yani üflesen yıkılacakmış gibi baksana. Paramparça olmuş duvar. Atıyorum Küba'ya geldiniz. Otelde veya da hostelde kalmak istemiyorsunuz. Bu evlerde de kalabilirsiniz. Casa de Particular diye geçiyor, tamam mı? Airbnb'den insanlar evlerinin bir odasını ya da bir yatağını kiralıyorlar. Siz de o yatakları ücreti karşılığındaki genelde 15-20 dolar gibi bir fiyat oluyor ne yazık ki. Kiralıyorsunuz artık bir gece 2 gece neyse insanlarla aynı evde kalıyorsunuz. Yani Couchsurfing şey gibi düşünün, deneyimi gibi düşünün. Burada bir ailenin yanında kalıyorsunuz ama para ödüyorsunuz. Çünkü bu insanların tek gelir kaynağı turizm. Yani bu insanların işleri var vesaire, para kazanıyorlar ama bir tane ya da 2 tane turistten aldığı para onların aylık kazancına denk geliyor neredeyse. O yüzden burada turist gördüm mü, ben mesela sırt çantalı gezen birisiyim. Çok az paraları geziyorum ama onlar için turistim abi, yani değişmiyor onlar için. Hola. How did you learn Selamun Aleyküm?
Type religion. I'm from Cuba. I remember today Cooperativa de Cigar. Cooperativa de Cigar. Today had price. Very Today cheap. half price. Very cheap. Okay. Here, it's very expensive. This is expensive. Expensive. The In the Cooperativa house, in the corner here, Coiba, Montecristo, Romeo and Juliet, Partagas. You buy cigar? No, I don't smoke. You buy for souvenir for your country? Maybe for my friends. Coiba. What is your name? Rolando. Rolando, Burak. Burak? Mucho gusto. Rolando, Mucho gusto. When do you arrive? Yesterday. Yesterday. Havana is very nice city. Yeah, I like Havana. Yes, Havana is very nice. You buy cigar for souvenir? I see. I just checked. In the factory, very expensive. A Havana cigar? you don't smoke? I don't smoke. No, Why? I don't smoke. Why? I don't like smoke. Do you like Turkish? Yes. Turkey, good soccer. Come look at my friend. Okay. Here. No. No, I have to go. Look in the Cooperativa. No, I should go. I just want to learn where is it. Maybe I can come later. This is the building, right? Yes. Okay. Thank you so much, sir. I'm so nice to meet you. Nice So to meet nice to meet you. Take care. Have a And good thank you day. for advice. Have a good day. Have a good day. Take care. Dostlar, size şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni dikkatlice dinleyin. Ola ki geldiniz Küba'ya, Havana'ya. Bu abi gibi bir sürü insan yanınıza gelecek, tamam mı? Sizi de sohbet etmeye başlayacak. Bakın çok sıcakkanlı insanlar hakikaten. Ama bu insanlar bir tek turistten para kazanıyorlar. O yüzden size birkaç bir şey söyleyecekler. Birincisi bu. Bilerek geldim bu abiyle göstermek istedim. Bugün sigara fabrikası kapanıyor. Onların sattığı sigaralar yarı fiyatına burada satılıyor. Gelip bak, beğenirsen alırsın gibisinden sizi böyle bir yerlere getiriyorlar. Tamam, bak binanın içine girmedim. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum abi. Sakın girmeyin ve inanmayın, öyle bir şey yok. Fabrika kapanmıyor, yarı fiyatına da satmıyorlar. Bu bir. İkincisi, bugün parti var, bugün salsa bedava, bugün konser var, bugün festival var. Farklı insanlar yanınıza geliyor ve bu şeyleri söylüyorlar, bu yalanları söylüyorlar, tamam mı? Amaç sizi bir yerlere götürüp ekmeğinde bu abiler. Yani anlayabiliyorum, hakikaten burası sadece turistten para kazanan bir ülke. Bu insanlar normal günlük bir yerlerde çalışıyorlar, tamam mı? Oradan çok az para kazanıyorlar. 2 tane turistten alacağı para belki 1-1,5 aylık maaşına denk geliyor. O yüzden bu insanların yaptığı şeyi anlıyorum. Ama yalan. Ne konser var, ne parti var, ne bir şey var. Yani hiç gitmenize gerek yok. Ben göstermek için gittim. İnanmayın abi. İnanmayın. Yani bunu söylemek istedim size. Çok pro istiyorsanız, mesela buranın prosu meşhur biliyorsunuz. Denemek istiyorsanız burada pro yapan köyler var vesaireler var. Zaten muhakkak buraya gelmeden araştırıp öğrenirsiniz neresi olduğunu. Oralara gidip yerinde tadabilirsiniz o proyu. Mesela ben de gitmek istiyorum. Bir aksilik olmazsa gideceğiz. Hello. Hello. Çok fazla böyle laf atan insan var, selam veren, sizinle gelip konuşan insan var ama kamerayı kapattıran insan da çok, onu söyleyeyim. Çok rahat çekim yapamıyorum yani, beklediğimden biraz daha sıkıntılı çekim mevzusu. Onun dışında böyle köşelerde abiler bekliyor, restoranların menülerini size veriyorlar. Onları gösteriyorlar, tamam mı? Diyorlar hani gel bizde yemek ye vesaire. O restoranlar genellikle bir tık pahalı oluyor, onlara dikkat edin derim. Belki bir tık daha kalitelidir ama birazcık paranıza kıymanız gerekiyor açıkçası. Ha bak, şu köşede bir abi duruyor mesela. O abi bana 4-5 kere sordu, artık tanıdı beni. Ben buradan geçe tanıdı artık beni, ben geçerken sormuyor. Burada böyle bisiklet taksiler var. Onlara binebilirsiniz. Onun dışında bu parkta oturabilirsiniz. Ya burası genellikle turistlerin takıldığı. Kübalılar da çok takılıyor burada bu arada. Sadece turistler takılmıyor ama en meşhur caddesiymiş. Ben de burada birazcık vakit geçirmek istedim bugün. How are you? I'm good. I'm going to the main square, main church. There. Let's go walk. No, I go. No worries. I go. Yeah, no worries. Miss How are you? Walkie. Yeah, how are you? Good? We're good. Miss now here for my friends, now here for the car. You know Cambar Souvenir? Yeah, I will buy something for my friends. In my hotel. Your hotel? Yeah. Where is your hotel? You You have a hotel? No, my friend. It's in my house here. It's not free, my friend. Like Casa de Particular? No, my house. Your house? Yes. And your house, the hotel. A hostel, sharing room. Hostel, no house. No house. No. No Casa de Particular. When you alive? I arrived yesterday. Yesterday? See. What are you doing now? Just walking on the street, make a video, try to enjoy. Yes, this is the videos in everybody in Cuba
I hate people, right? How are you? What do you Yes, do? you guys so friendly. Yes? You guys so Every friendly. day? Every day? Everyone says, hey, how are you? Where are you from? Turkey and Cuba is alike. Yeah, we are friends. Friend. See, we love each other. Yes. Tony. Ajá. Para bailar mi gente. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo vas a probar mi sitio? Can I show the menu? Yes, Prices? of course. Can I show the menu? Dostlar burada burası şu karşıda bir restoran var görüyorsunuz ya, burası Küba'nın en pahalı restoranlarından bir tanesi bak. Estakoş. Istakoz var burada bak mesela. Küban pesosu. 13 dolar. 1300 Küban pesosu dostlar. 13 dolar. 950 Küban pesosundan başlıyor. Yani 9,5 dolardan başlıyor. 13 dolara kadar çıkıyor yemekler. That's all inclusive. Bak ne dahil onu söyleyeyim hemen. Ana yemeği söylüyorsunuz ya, buna pilav dahil, ondan sonrasında siyah fasulye dahil, bir tane kokteyl veriyorlar size, salata veriyorlar, bir de burada ücretsiz Wi-Fi var. Hemen şu karşıdaki restoran, şurada da şey var. It's main church, katedral? Cathedral Squares. Cathedral Square. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Joan abimizi bulabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa Joan abimizi bulabilirsiniz. Türkleri çok seviyor. Biz dün tanıştık. Bilerek buraya geldim onun şeyini göstermek için, menüyü göstermek için. Burası benim için bir tık pahalı ama böyle bir restoran var yani. Gelirseniz buraya gidebilirsiniz dostlar. Muchas gracias Joan. So nice to meet you again. Good to see you. Good to see you. Ciao. Hola, señor. Can I ask cuánto cuesta tu Revolution Square? Plaza Revolution. ¿Ida solo o ida y vuelta? No, just solo. Just go. 10? 10 Euro, dólar. 10 euro. Okay, gracias. Gracias. Bueno, lo único que te voy a decir, que esa es la calidad de La Habana. Evet dostlar, şimdiki durağımız Plaza de Revolution. Burası hem Havana için hem de Küba için oldukça özel bir yer. Adı üzerinde Devrim Meydanı. Hemen karşımda Camilo'nun bir figürü var. Kamerayı birazcık çevirdiğimde de çok tanıdık bir sima. Che Guevara'nın figürü var. Hakikaten objektif baktığım zaman, tarafsız baktığım zaman dünya üzerinde karizması en yüksek tarihi figürlerden bir tanesi Che Guevara. Sokakta birkaç kişiyle konuştuğumda bana şeyi sordular ya, Che Guevara'yı tanıyor musun? Biliyor musun diye sordular. Ben dedim ki biliyorum tabii ki de Che Guevara'yı. Hani dedim siz seviyor musunuz Che Guevara'yı? Sizin için hani önemi ne? Bayılıyorlar Che Guevara'ya. Hakikaten çok seviyorlar Che Guevara'yı. Zaten Che Guevara demiyorlar. Che ya da Komandante onlar için. Her yerde de zaten onun fotoğraflarını, figürlerini görmek, onun söylediği sözleri görmek mümkün Havana'da. Böyle de bir binaya hem Che Guevara'nın hem de Camilo'nun figürlerini koymuşlar. Buraya gelme amacım size bu figürleri göstermek. Çünkü burası önemli bir yer. Bunun dışında da Küba ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Burası dünya üzerindeki birkaç sosyalist ülkeden bir tanesi. Yönetim biçimi bizim bildiğimiz, yaşadığımız yönetim biçiminden birazcık farklı. Öğrendiğim bir bilgi var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Burası yani sosyalist bir ülke olduğu için sosyalist ilkelere dayanan bir ekonomik sistem var. Devletin kontrolü ve planı altında ekonomik sistem gerçekleştiriliyor. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını, temel gıda ihtiyaçlarını devlet karşılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Karne sistemi var. Her vatandaşın bir karnesi var ve devlet temel gıdaları vatandaşlara verdikçe o karnelere işliyorlar. Peki bu temel gıda yeterli gelmedi diyelim vatandaşlara. Ne yapıyor bu insanlar? Bu insanlar her ay çalışıp bizler gibi para kazanıyorlar. Bazı insanlar şey düşünüyor. Tamam Küba sosyalist, komünist, bunlarda para yok. Hiç para kullanmıyorlar. Her şeyi devlet sağlıyor. Yok hayır öyle değil. Bu insanlar çalışıyor, para da kazanıyor. Size Küba pesosunu tanıttım mesela. Küba pesosunun da bir değeri var. Bu insanlar çalışıyor, para kazanıyorlar. Kazandıkları para çok ciddi miktarlarda paralar değil bu arada. Yani hakikaten çok cüzi miktarda paralar ve her meslek hemen hemen aynı parayı kazanıyor. Öyle bir eşitlik ilkesi gibi bir şey var burada. Bu kazandıkları paralardan da ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani hakikaten Kübalılar için o alışveriş çok ucuz olduğu söyleniyor. Yani benim araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Kübalı biriyle konuşup daha detaylı bilgi aldığımda
size daha fazla bilgi aktardığım bir video yapmak istiyorum bu arada. Bu kısa bir bilgi olsun. Yani o amaçla anlatıyorum. Küba'da sistem bu şekilde dostlar. Devlet tarafından temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmı karşılanıyor. Eğer yetmezse vatandaşlar çalışıp kazandığı paradan geri kalan kısmını tamamlamaya çalışıyorlar. Zaten turistlere önem vermelerinin sebebi de bu. Belki 2-3 turistten kazanacağı para bir aylık maaşına eşit bu insanların. O yüzden buraya turist olarak geliyorsanız sizden para kazanmaya çalışacaklar. Sizin yanınıza sürekli biri gelecek, bir şey satmaya çalışacak. Ha bak, sıcakkanlı insanlar, yardım etmek isteyen insan da çok ama sizden para kazanmaya çalışan insan da çok. Bu gerçekten anlaşılabilir bir durum bu arada. Yani o konuda şey yapmayın asla. Ya sürekli yanıma biri geliyor, bak bir şey satmaya çalışıyor. Abi bu insanların yaşantısı bu. Bu insanlar bir şekilde para kazanmak zorunda. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Güler yüzlü olmakta fayda var. Hakikaten çok cana yakın insanlar. Tamam, mesela para kazanmaya çalışıyor, sizden bir şeyler satmaya çalışıyor ama bir yandan da güler yüzlü, çok fazla ısrar etmiyor. Tamam deyince mesela okay my friend diyor, geliyor, el sıkıyor vesaire, tokalaşıyor, gidiyor. Bu kadar abi. Bitti. Böyle işte dostlar, bundan bahsetmek istedim ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Küba'da eğitim ve sağlık tamamıyla ücretsiz. Yani bu açıdan hakikaten imrendiğim bir ülke. Umarım diğer ülkeler de, özellikle bizim ülkemizde bu konuda bir adım atabilir. Hakikaten hem eğitim hem sağlık bir ülkenin gelişmesinde en önemli şeyler. Yani umarım bu mertebeye erişebiliriz diye ümit ediyorum. Gracias. Yavaş yavaş günü batırıyoruz artık dostlar. Hatırlıyor musunuz? Merkezden Devrim Meydanı'na bir taksi fiyatı sormuştum. Acaba ne kadara götürecekler diye. 20 dolar, 30 dolar civarı bir şeyler söylemişlerdi. Ben tabii oraya şans eseri gittim. Normalde yürümeyi planlıyordum. Oradan dönerken dedim ki ya otobüse, dolmuşa falan bineyim yani. Hani toplu taşımayı da bir görelim nasıl burada. Sordum orada birine. Dedim ki nereden binebilirim otobüse ya da dolmuşa meydana gelmek için, merkeze gelmek için. Bana bir yer gösterdi, gittim. Dedim ki kaç numaraya binebilirim? Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Dedim ki ne kadar ödeyeceğim? Çocuk dedi ki otobüs için 2 peso ödeyeceksin. O da 0.02 dolara denk geliyor. Burada dolmuşlar var. Taksi kolektivo diyorlar. Onun için de 5 peso ödeyeceksin dedi. O da 0.05 dolara denk geliyor. Yani 20 dolar, 30 dolar bunları sakın ama sakın bak dostlar, sakın vermiyorsunuz. Ya tabii o otantik arabalara binip gezmek isterseniz orası ayrı. Ama toplu taşımayı kullanıyorsunuz. Burada taksiler var. Bisiklet taksiler var. İşte taksi kolektivo dedikleri o paylaşımlı taksi var. 5 peso. Bir de bunun yanında otobüsler var. 2 peso. Yani toplu taşımayı bu yüzden seviyorum. Şimdi hostelimin buraya geldim. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada büstü var. Hemen şu manzarada bakın. Hemen şu manzarada onun büstü var. Peki neden bu büstü buraya koymuşlar? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği mücadeleye çok büyük saygı duyuyorlar. O yüzden onu onurlandırmak için buraya, şehrin merkezine onun büstünü koymuşlar. Burada da onun meşhur sözü var. Yurtta su, cihanda sur. Benim hostelim de hemen şurada bak, arkada. 1 dakika yürüme mesafesinde. Evet dostlar, artık videonun sonuna geldik. Bu güzel manzarada bitirmek istiyorum videoyu. Dolu dolu geçen ilk günümüz oldu Küba'da. İnsanlarla konuşmaya çalıştım. Ara sokaklarda birazcık dolandık. Ondan sonracığıma bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Buraya gelirseniz eğer nelere dikkat etmeniz gerektiğini ufakça bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur.
Bir sonraki videoda yine Havana sokaklarındayız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni atarsanız, bir yorum atarsanız, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos.